Can Bulat'ta huzurlarınızdayız. Hoş geldin yayına İpek. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Güzel hafta sonları diliyorum Cuma günü. Artık bilmiyorum nerelere gidersiniz, ne yaparsınız ama bir de ayın son günleri. Yarın itibarıyla yeni bir aya gireceğiz, Şubat ayı. Bunların hepsini konuşacağız. Şubat ayı bize neler getirecek? Şubat ayında durumumuz nasıl olacak? Şubat ayında korkularımız, kaygılarımız varsa bunlardan kurtulabilecek miyiz? Tabii ki aslında programımız Türkiye'de yapılan tek bir program. Magazin Astro. Yani az önce de hikayemde anlattım ben. Magazin dünyasındaki insanları bana soruyorsunuz ama tek bir kişileri soruyorsunuz. Bu program onlardan ibaret değil. O yüzden dolayı başka problemleriniz varsa onları sorun. Programla alakalı konuştuğumuz daha diğer insanları da sorun. Ya bu program sadece Afra ile Mert'e ait bir program değil. Onu söyleyeyim, belirteyim. Evet değerli Yani dostlar. Instagram'da 900 tane mesaj, 900'ü birden Mert'le Afra. Çok seviliyorlar. Çok sevildikleri için öyle. Sevilebilirler ama o zaman bu programı onlara yönelik yapmamız lazım. Yok, Biliyorum yani, sevildikleri. Ben de çok seviyorum. Tabii onları da konuşacağız. Diğer ünlüleri de konuşacağız. Hepsine zaman ayıracağız. Gökyüzü bir şeyler hissediyorum, algılıyorum. Gökyüzü biraz karışık. Yapma ya. Karışık. Yapma ya. Karışık, kötü haberler alabileceğimiz bir hafta, hazırlıklı ol. Aman ya İpek ya, ne olur güzel haberler ver. Peki Maalesef. Dostlar. Ben dün akşam, inan bugün iyi değilim. Dün akşam da öyle bir rüyasını gördüm ama gerçekten iyi değilim. Tarçın gelmek istiyorsan gel yavrum. Tarçın. Ya alsana şu Tarçın da çıksın, ünlü olsun yayınlara, bir görelim bakalım. Gel bakalım gel. Gel canım. Nasıl yapıyor ya? Evet dostlar, bize merhaba diyen herkes, hepinize merhaba. Hepinizi okuyorum. Evet, biraz da canlı yayını destekleyelim. Her yayında merhaba diyen kardeşim Banu ve diğer arkadaşlar, Servin işi sağlam ve diğer dostlar. Tek tek saymak o kadar zor ki. Dünyanın her yerinden bize yazan arkadaşlar. Sıla, hepinize merhaba. Sıla kardeşim, teşekkür ederim. İlbey, teşekkür ederim. Lidya, bonjour Lidya. Çiğdem, teşekkür ederiz. Ve İpek Can Bulat, nihayet kavuştuk İpek Can Bulat'a. Ancak arkadaşlar yayına girerken kötü bir haber aldık. Hepinizin çok merak ettiği Fatih Ürek'le ilgili. Hayır, hayatta çok şükür. Ancak ilk kez Mert Siliv menajeri hazırlıklarını yapıyorlar. İlk kez üzücü bir şekilde bir mesaj yayınladı, açıklama yayınladı. Hemen okuyorum İpek'ciğim. Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. İlk kez Mert Siliv menajerinin ağzından Fatih Ürek'in durumuyla ilgili olumsuz bir açıklama. Hastamız hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde menajeri Mersili ve Live Hospital Vadi İstanbul tarafından kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin Mersili. Ama burada en ilginç olan cümle durumu kritik seyretmektedir. Allah korusun ama İpek senin yorumunu çok merak ediyorum. Çünkü sen ailesini çok yakından tanıyorsun. Ailesini de tanıyorum ama artık ailesine de mesaj atmıyorum. Çünkü insanları baymak ve bunaltmak istemiyorum. Çoğu zaman kendisine gerçekten yazdım. Bir saniye, ben onun doğum haritasını bakacağım şu anda. Bekleyin, bende var çünkü o daha önce de çıkarmıştım ben. Evet. Çıkarmıştın daha önce de. Yani ben çünkü bugün bir şeyler hissettim. Ama maalesef hissettiğimin %50'si doğru çıktı. Ben öyle düşünüyorum. Yapma ya. Evet, doğru. Şimdi bak, şöyle söyleyeyim. Fatih, bugün neden kötü oldum onu söylemek istiyorum. Biliyorsun şu anda yazlığımdayım ben. Yani neredeyim? Çınarcık'tayım, yazlıktayım. Pazartesi Allah'ın izniyle kendi evime geçeceğim, Anadolu yakası, ve çarşamba günü de Allah'ın izniyle Kıbrıs'a gideceğiz. Bağdat Caddesi'ne mi geleceksin? Evet, seni de mi arayayım? Gel kahve içelim istersen. Evet, caddede oturalım. Buluşalım, evet. O yıllardır buluşamadığımız programımızı artık yapalım diyorum. Evet ama öğlen saatlerinde olsun, olur mu? Hiç problem yok. Eskiden çalışıyordun Beyaz TV'de. Rahatsız etmek istemiyordum seni. Buluşacağız diyordum ama tabii ki anlayışlı bir insanım. Çok hak veriyordum çünkü korkunç erken saatte kalkıyorduk. Çok. O yüzden buluşamıyorduk ama bu sefer buluşuruz, merak etme. Evet.
Hayırlısı. Sonra Bilal abi ne oldu? Bak ben Evet. sana hemen anlatayım. Bir Evet. rüya gördüm bu gece. O rüyayı hiç iyi görmedim. İyi değildim. Sabahleyin uyandım. O rüyanın etkisiyle kuaföre gittim. Hatta dedin ki sen de ben de seni aradım ulaşamadım. Acaba merak ettim gene hasta mısın? Hayır hasta değilim. 3 Sadece telefonumdan da aradım seni. Mesajlar atıyorum sana. evet ama Ulaşamadım. tırnak randevularını biliyor bayanlar. Onlar anlatırlar size. İnanın 2 tırnak 4,5 saatte bitiyor. Evet Of, saçımdı, of. başımdı bilmem neydi derken telefonu da çantamın içindeydi açıkçası. Müzik de vardı ortamda bakamadım. Ve dolayısıyla inanın bugün hiçbir şey çalışmadan geldim buraya. Normalde ben çalışıyorum, Olsun. emek veriyorum buna. Hakikaten Bilal abi bana konuları hep tek tek yazmış. Bir tanesine dahi bakmadım. Olsun. Çalışmadım, bilmiyorum. O anlık bakacağım, o anlık yorum yapacağım. Ama sadece bugün beni çok üzen bir konu vardı. O da sanki Fatih ile alakalı bunu öğreneceğim ya da duyacağım, hissettiğim için söylüyorum. Biliyorsun ben Fatih ile bundan 35 sene önce kadar bugün maalesef gittiğim yerde tanıştım. Ve çok kötü hissettim kendimi. Çünkü Fatih benim 35 senelik arkadaşım. Çok eski bir dostum ve Çınarcık'ta tanıştık biz. Kendisi burada çünkü bir yerde sahne alıyordu. Tarkan önce burada meşhur oldu. Tarkan'dan sonra da Fatih Yürek meşhur oldu. Fatih yıllar önce Kumluk denen bir yerde denize girerken İzlem denen Bursalı bir arkadaşım tanıştırdı beni. Sonra nasıl olduysa o enerjiyi ben onda algıladım. O bende algıladı. Biz nasıl samimi olduk inanamazsın. Hatta Antalya'ya programa gitmişti. Bir gün Antalya'dan geçiyorum onun afişlerini gördüm. Yoldan dedim Fatih Yürek buradaymış dedim inanamıyorum yaşım 24 o zamanlar. Hemen içeriye girdim. İnanamazsın sanki 50 yıllık bir arkadaşı ya da akrabasından birisi görmüş gibi bana sarıldı, beni karşıladı. Can dolu, sevgi dolu, o kadar iyi bir insan ki o. Bakın Evet. insandı demiyorum hala. Eğer insandı dersem kötü bir enerji çıkarırım o tabloda. İnsan diyorum hala da, demiyorum. O benim için hala var. Gitmedi Var bir var. yerlere. Var. Var. Yaşıyor. Ümidim de var. Evet vardı da demiyorum ümidim için. Hiçbir şeyi geçmiş zaman adına konuşmak istemiyorum. Ama Fatih benim için çok özeldi. Her zaman da yüreğimde öyle kalıyor. Her zaman da öyle ama ben büyük dualarım. Bugün de cumaydı. Cuma günü yüz su hürmetine Allah'ım dedim ya Şafi Allah'ım ona şifa ver ne olur. Mert dedim yani yazacak günümü buldum bugün bu yazıyı. Neden bugün bu yazı? Önce onu tartışalım. Neden dün değil de bugün bu yazı paylaşıldı? Ve sanki umutsuz bir vakaymış gibi yazıldı. Demek ki kötü bir sinyal var burada. Ben onu öyle algıladım. Sen ne algıladın söyle bakalım. Durumunda kötü bir gidişat var. Tıbbi olarak da kötü bir Cevap vermedi hiçbir şey. kötü bir senaryo var herhalde tıbbi olarak da kötü bir gelişme var ki doktorlar Geçen hafta da tartıştığımız konu neydi Bilal abicim sizle? evet durumun kritik olduğu şeklinde Geçen hafta size ne dedim? ne Dedim ki hatırlat. neden bize doktorlar bilgi vermiyor? Ha, evet. Neden bize Fatih Yürek'le ilgili Avukatı açıklama menajerinden yapıyor. bir açıklama yok? Bize anlatın. Gözünü mü kırpamıyor? Omuriliğinde mi bir şey var? Beyin soğanı mı iltihaplı, kanlı nedir artık ben bilmiyorum doktor değilim. Ama bizi bir bilgilendirin de biz de ona göre bilelim. En azından halkı da oyalamayın. Bize bir gerçek bilgi yazın. Nedir konu? Bilelim. Bakın eğer umutsuz vakaysa bunu da yazın. Hazırlıklı olalım yahu. Belki ben kısa gitmeyeceğim. Belki orada önemli bir programım var ama belki bu durumdan dolayı gitmeyeceğim. Belki başka bir şeye iştirak edeceğim. Ama siz bildirin bunu. Biz de onun sinyalini algılayalım. Gökyüzü karışık evet doğru yazmışsınız. Çok karışık. Of gökyüzü, Sıkıntılarımız olabilir, mutsuz olabiliriz, borçlarımız olabilir, yaşadığımız insanlarla mutsuz olabiliriz, hayatımıza dair yeni projelerimiz olabilir, yeni planlarımız olabilir. Yani artık ne bileyim bizi rahatsız eden ve irite eden durumlardan artık arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan, akrabalarımızdan bizim annemiz babamız dahi olabilir. Uzakta kalmamız gerekiyorsa uzakta kalmamız gerektiğine dair planlarımızı yapabiliriz. Çünkü bu dünya hayat çok kısa. O Çok. kadar kısa ki. O kadar kısa ki hiçbir şey için ne üzülmeye değer ne de hayatımıza dair tasalarımız varsa ya gerçekten değmez yani. Bunu anladım ben bugün bir kez daha anladım bunu hayatıma dair. Bir kez daha anladım. Evet. Çok kısa. Değmez. Maalesef. Değmez. Onun için her şeyde mantıkçıl davranın. Evet. Sakın duygularınızı harekete geçirmeyin. Duygu sizin hayatınızın
Katili olabilir. Bakın, duygularınız sizin hayatınızın katili olabilir. Dikkatli olun. Allah korusun, Allah göstermesin. Fatih Neyi, neyi Fatih göstermesin ama doğru. Duygularla insanlar yaklaşmasın insanlar. Mantıkçıl olsunlar. duygusuz da olmuyor ki. Bak şimdi sana bir şey okuyacağım. Hafsanur Sancaktutan, beğendiğimiz oyuncu, Kıskanmak dizisinde oynuyor. Sevgilisi Kubilay Aka, çapkın Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan da biliyorsun duruldu, uslandı ve yaklaşık 2 senedir de birlikteler. Hafsanur Sancaktutan o kadar çok seviyor ki, o kadar aşık ki Kubilay Aka'ya. Halı saha maçları yapıyor Kubilay Aka. Halı sahadaki sert hareketlerin nedeniyle başına bir şey gelmesinden korkuyor sevgilisinin. Sağlık sigortası yokmuş Kubilay Akan'ın. Hafsanur Sancaktutan ona sağlık sigortası hediye etti. Ya böyle bir şey var mı ya? Seni hiçbir sevgilin, eşin bu kadar böyle düşünüyor mu? Düşündü mü şimdiye kadar? Bu ne kadar muhteşem bir şey ya. Ne Evet, güzel evet, bir çok şey. enteresan bir olay oldu. Benim boşandığım eşim bana Evet, evet. ondan çocuğum var daha uzun ömürlü olayım, ona verimli olabileyim, iyi bir anne olabileyim diye hukuki olarak boşandığımız halde bile bana bunu teklif etti. Ben kendim kabul etmedim. Hadi sen Sana de dedi ama ya. özel dedi. Sen de oyun bozansın. Bırak adam ne güzel içinden gelmiş ya. Kocan mı? Yeni Ama adam kocan bana mı böyle bu? söyledi. Dedi ki ne olursun senin dedi sigortan var mı dedi. Hayır dedim yok dedim. Dedim nasıl olur dedi. Yo dedim yani burada sigortam yok benim. İstersen sana özel bir hayat sigortası yaptırayım. Sonra Tamam. bir düşündüm ki yine dedim ki yani sen benle evliyken bunu yaptırmadın da boşandıktan sonra bana bunu niye teklif ettin? Çünkü senden benim bir çocuğum var. O çocuğa uzun ömürlü olabileyim. Çünkü o çocuğa benim annem babam bakıyor. O yüzden dolayı verimli olabileyim. Ona daha çok bakabileyim. Ne Onunla güzel bir şey. ilgilenebileyim diye bana sigorta teklif etti. Ne güzel bir şey bu incelik. Yo Sen ben kabul etmedim. Yok yok kabul neden? etmedim. Kaan Bey mi Çünkü bir şey burada der? bir menfaatçilik hissettim. Kaan Bey Klasik mi bir koç şey? burcu. Klasik Kaan, koç burcu. Kaan Bey mi bir şey der diye çekinin. Kaan öyle bir insan değil Yok ya. ben yok Kaan Bey böyle şeylere karışmaz. Zaten Belki hiçbir iyi bir eşim insan. yahut hayatımdaki insana böyle şeylere karıştırmam. İyi bir Çizgim insan başkadır. öyle bir şey. Yo bazı erkekler kıskanç olur da eski eşin niye sana böyle bir şey Yok hayır yapacak? hayır hayır. Benim hiçbir zaman ilişkilerimde öyle bir kıskançlık olmadı. Her zaman mantıklı düşündüm. Evet. Ama şöyle söyleyeyim onun kız tabii ki başkası olsa bunu yapmazdı. Zaten başkası olsa bunu da teklif etmezdi. Adam bana dedi ki böyle böyle daha dedi rahat olacağına inanıyorum. Sana dedi İsviçre sigortadan hem Evet. ayakta hem yapılı ben de ne dedim cevap olarak biliyor musun? Çok Ne? teşekkür ederim. Sağ ol. Evliliğimizde bunu yaptırmadın. Şimdi dedim bunu yaptırmanın sebebini anlayamadım. Menfaat ilişkisi. He. Menfaat Tabii. ilişkisi dediğin de Tabii. ortak çocuğunuzun annesi Aman işte gibi ondan dolayı yani yapar. ortak bir çocuğum olmasaydı sence bu teklifi bana yapar mıydı? Yapmazdı. Yapardı belki. Bilmiyorum ki. Yok Bunlara sanmıyorum. kafayı Hiçbir erkek takmamak yapmaz. lazım. Sen Ayrıldığı bize kadına hiçbir erkek böyle bir şey teklif etmez. Asla. sen bize nasihat ediyorsun, öğütler veriyorsun ama kendin bize söylediklerini tutmuyorsun. Kafanı her şeye takmayacaksın diyen sen değil misin ya? Bu Ben güzel kafaya bir bir şey. şey takmıyorum zaten. İnsanların nankörlüğüne kızıyorum ben. Bu hayatta insanların nankörlüğüne, insanların ekabirliğine. Benim hayatta tek kızdığım konu bu. Yoksa ben hayatta emin ol ki yıllar boyu hem kadın olmuşum hem erkek olmuşum. Ama hayat boyu da prensiplerim vardır benim. Dostluklarımda, arkadaşlıklarımda da bu böyledir. Boğa burcu çok fedakardır, vericidir. İnanılmaz iyi kalplidir. Çok böyle veri dağıtır, dağıtır yani. Herkese dağıtır, yardımseverdir, eli çok açıktır, bonkördür. Şimdi sen benim iyi huylarımı, bu benim arkadaşlarım için de geçerli ama sadece benim bu durumumdan değil, manevi olarak da beni kullanan insanlara ben bunları fırsat vermiyorum artık. Çünkü dedim ki belli bir yaşa geldim artık, insanları böyle şey yapamayacağım. O yüzden beni üzen, beni yoran, kesin ve kesin karar verdim. Lütfen izleyiciler siz de bunu mutlaka yapın ve uygulayın. Üzüyor mu? Ay ne olur orada bırakın. Hiç kendinize maceralar aramayın, inanın aramayın. O arkadaşlarınıza, dostlarınıza kesin, kesin hayatınız. Sabah bir uyanıyorum, sanki trilyonerim. Bende böyle bir enerji var işte, Boğa burcunda böyle bir enerji var. Ay İpekçim işte borcum var, ödemem var, bilmem ne. Ama bunu var ya Bilal abi inanamazsın. Her gün 3 kişi yazıyor bana. Her gün 3 kişi. İnan. İpek Can Bulat, Afra ile Mert barışacak dedi ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, gördüğünüz gibi, duyacağınız gibi burada bir arkadaşımızın yazdığı gibi
barışma gerçekleşti. Biraz sonra konuşacağız. Biraz sonra. Şimdi bu Hafsanır sancak tutan Kubilay Aka'ya sırılsıklam aşık olmuş değil mi? Biz buradan bunu anlıyoruz. Yaptığı bu güzel Aşık tabii. jestten. Olmuş. Değil mi? Bu güzel bir şey ama. Bu güzel bir şey. Olmuş. Buna bir şey, olumsuz bir şey söylenmez buna değil mi? Buna kızmadım burada bunu yaptı diye. Erkeklere böyle şey Hayır, yapılır mı? asla kızmadım. Erkekler sonunda Eleştirilecek konuları eleştirebiliyorum zaten. erkekler sonunda kazık atar, erkeğe böyle iyilik yapılmaz falan demedin. Çok şükür şu ana kadar bir şey söylemedin. Normalde erkekleri çok eleştiririm. Çünkü gerçekten klasik bir erkek düşmanıyım. Bak, klasik bir erkek düşmanıyım. Yani gerçekten eleştiririm. Çünkü kadınların hep var olmasını, ayakta durmasını, kadınların bir altın bileziğinin olmasını ve kadınların hiçbir erkeğe muhtaç olmamasını isterim. Kadınların hep güçlü olmasını isterim. Benim için sembolize bu. O yüzden dolayı da bu konuyu eleştirmedim. Kötü de olmamış, iyi olmuş bence. Evet. Evet. Dilek Şenyurt burada, özel abonem, barışırlar onlar, dargın kalmasın, mutlu olsunlar. Biz çok seviniyoruz diyor. Evet. Diğer özel abonelerim burada mı? Caner Tuzcu burada mı? Caner Tuzcu, İzmir Karşıyaka'dan özel abonem ve moderatörüm. Caner burada mı? Ümrancım burada mısın Ümrancım? Dün yayın yapmadın mı Bilal abi sen? Dün dinlendim. Çünkü bana Aylardır, haberlerin geliyor. Yayın aylardır. yapılmadı, olmadı, Bilal Bey yayın yapmadı, açmadı falan diye. Dün aylardır ilk kez dinlendim. Nelly Manzano burada mı? Nelly Manzano Arjantin'den. Nelly de gelir biraz sonra. O hola demeden bize geçmez. Mabel Evet, Matiz. Mabel Matiz Nikli arkadaşımız burada mı? teşekkür ederim. Çok Mabel mersi. Matiz o da yok. Delfina Dimasio Şili'den, Güney Amerika'dan özel abonemiz Delfina Dimasio. O daha sonradan seyreder bizi. Peki arkadaşlar, lütfen beğen yapın, lütfen hype yapın ve lütfen abone olmadan izleyen dostlar, abone olursanız çok Evet, teşekkür biraz daha ederim. yayını canlandırabiliriz. Ya yayını paylaşın ya da rica ediyorum yayını biraz tıklar mısınız lütfen? Evet. Benzersiz magazin yayını. Türkiye'nin en çok izlenen, en çok konuşulan, Evet, doğru, yalan değil, en doğru. çok sevilen magazin yayını. Burası arkadaşlar. Hoş geldiniz. Peki. Bilal abi gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Profesyonelce yapıyorsun bu yayını. Sadece benimle değil. Ben zaten işin başka bir boyutundayım ama baktığım zaman mesela yayında max 4 kişi, ertesi gün 30K, 40K. İnanılmaz bir sonrasında izleyen bir kitle var. Onu görebiliyorum. Hepsine, herkese, sana da teşekkür Şebnem ediyorum. Keçecioğlu. Şebnem Hanım merhabalar. Yavru vatan demiş. Şebnem Evet. Hanım ben de biliyorsunuz Kıbrıslıyım. Neresindensiniz merak ettim açıkçası. Daha önce yoksa benim bir tanıdığım ya da danışanım falan mısınız? Dilek bana kızdı diyor Caner. Niye kızdı? Caner burada değil mi? Caner burada. Özel abonem Caner. Aynı zamanda moderatörümüz İzmir Karşıyaka'dan. Caner burada. Peki. Türkan Şoray. Nimet Hanım teşekkür ederim. Efendim buyurun Türkan Şoray. Türkiye'nin en güzel kadınlarından. Ben ona kraliçem derim. Yüzüne karşı diyorum, ha kraliçem, siz benim kraliçemsiniz diye. Yeşilçam'ın en değerli oyuncularından, Türk sinemasının en değerli oyuncularından Türkan Şoray demiş ki, of ya, bunu da seninle paylaşmak, kafam, Söyle bakayım merak ettim. Söyle ne olursun. Çok merak ettim. ne yapayım ama geçti, artık söyleyeceğim. Ha, Girne'deyim ben de Şebnem Hanım. Güzel kadın olman fark etmiyor. Aldatılıyorsun. Erkekler bir süre sonra evdeki kadını görmemeye başlıyor. Erkeklere hiç güvenim kalmadı. Türkan Şoray mı söyledi bunu? Yaratılışlarında bu var sanırım. Haklı mı? Bir psikolog olarak. Bir erkek Yani bunu psikoloğu psikolog olarak değil demiyorum. ki bir yaşam koçu, bir aile danışmanı olarak söyleyebilirim ben. Evet. Bu tamamen dediğim gibi evet doğrudur. Bunun güzellikle hiç alakası yok. Angelina Jolie'den tutun, Hülya Avşar'dan tutun, ne bileyim işte benim aklıma gelebilecek kadar çok güzel ve dünya güzelleri dahil. Bunun aldatmakla güzelliğin, çirkinliğin alakası yok. Tamamen bu bir kurgu meselesi. Erkeğin aslında, bakın aynı şeyi erkeklere de suçlamak yanlış olur. Bir kadın da bir erkeği aldatabilir. Bir kadının da arayışı farklı olabilir. Ama tamamen bu bir karakteristik meseledir. Dolayısıyla bu insanların hani güzelliğiyle, çirkinliğiyle yakından bağdaşması ya da her zaman söylediğim gibi aldatıldıysan bu acı kendinde arama. Kardeşim deme ben neden aldatıldım diye
Kendi kendini sorgulama. Çünkü günün birinde bunu mutlaka bir insanla karşılaşacaksın ya da yapılacak, olacak, gelecek başına. Hazırlıklı ol. O yüzden dolayı bunu görmemezlikten gel. Yahut da bana mesela soruyorlar, ya İpek Hanım diyorlar, şöyle oldu, böyle oldu, biz aldatıldık falan. Şimdi aldatılmak ayrı bir şey. İhanet çok başka bir şey. Hı hı. Aldatılmak çok başka bir şey ama ihanet çok başka bir şey. Aldatıldıysan bunu erkeklerin genetik yapılarında bu vardır. Onu bir sineye çek. Ama eğer sana ihanet ettiyse işte o zaman arıza çanları çalar. O zaman da yapman gerekeni bugün yapmazsan yarın yaparsın. Yarın yapmazsan öbür gün yaparsın ama tamamen aldatan kişinin karakteriyle alakalı bir durumdur bu. Yani bu güzellikle alakalı. Türkan Şoray benim saydıklarımın yanında belki 3. sınıf, 4. sınıftadır Hayır ya, ama birinci. Niye öyle dedim? Birinci tamam, Türkan Şoray. Türkiye'de birinci diyebilirsin Türkan ama Şoray'a şimdi çok yani güvenirim. ne kadınlar biliyorum ben yurt dışında. Ya bildiğin Barbie bebek. Peki, Türkan Şoray güzel olabilir. Herkesin zevki farklıdır. Ben mesela peki yani ben sarı kadın severim. Açık tenli kadın severim anladım, mesela. anladım. Peki sen aldatmayı bir seferlik olarak değerlendiriyorsun. İhaneti de sürekli aynı kişiyle takılması olarak değerlendiriyorsun. İhanet Erkeği. hayır. İkisi çok Anladım. farklı şeydir. Bakın hayır. Aldatmak tamamen fiziki bir işlevdir. Evet, Ama ihanet ise duygusal ve fiziki bir boyuttur. Ve takılması işte. ihanetin affı olmaz. Ama aldatmanın affı olur. O çünkü fizyolojik bir şeydir. Beyinsel bir frekans değildir yani. Anladım, Anlatabiliyor muyum? anladım. Çok Cinsel haklısın. yönden bir erkek aldatır karısına. Aldatmak ya onu sayma bile. Anladın sayma. Ama öteki çok başka. İhanet çok başka bir şey. O tamamıyla senin yerine bir başkasını koyup seninle beraber yaşadıklarını bir başkası üzerinden yaşaması demek. Yani seni aslında sırtından Çok ayıp. hançerliyor. Çok ayıp Sırtından bir şey. hançerliyor. Bu Çok ayıp tarz bir şey adamları ya. ya da kadınları alacaksın, atacaksın kapının önüne. Çok ayıp bir şey ya. Çok ayıp bir şey. Evlerden uzak. Evlerden Evlerden uzak. uzak, evlerden uzak, Ama evlerden uzak. Türkan Şoray'ın burada demesi, deyişi, söylemi, Bence Türkan Cihan Şoray, Ünal'a söyledi bunu. Cihan Ünal'a söyledi bunu. Türkan Şoray'ın burada ya Cihan Ünal da aslında çok beyefendi bir insan ama tabii ikili ilişkilerde Ama eşine kusura bakma yani Cihan Ünal da öyle ama biraz zampara yani. Odaki ya acısını bununla dile getiriyor. Çünkü biz en son onu onunla hatırlıyoruz. sen de yani az değilsin sen de Cihan yani. Ünal'ın Kıbrıs'ın dili olsa da konuşsa. Bak. Kıbrıs'ta öğretim Öyle üyesi, mi? akademisyen adamcağız. O Ciddi bir iş Girne'de yapıyor. Girne'nin dili olsa. Yo çok severim. Haza bir beyefendi. Gerçekten çok severim ve Peki, beğenirim. peki. Bir de kimi beğenirim biliyor musun? Evet. Ee, Haluk Bilginer'i çok beğenirim. Peki bir dakika, Cihan Ünal'la ilgili bir şey soracağım sana. Cihan Sor. abi diyorum çünkü 80 küsur Diyebilirsin tabii. Ha. 80 küsur yaşında. Yıllar önce gazeteye ziyaretime gelmişti. Bilal demişti, Girne'de bir üniversitede öğretim üyeliğine başladım ve orada bir ev satın aldım. Sırtımı Girne'de tepelere verdim. Villa çok güzel, çok Doğru. gel dedi, gel. Gel dedi. Orada çok müsait, çok güzel yerler var. Bir yerde sen al dedi. Gel dedi, orada yaşayalım be dedi kardeşim dedi. Yeter, sıkılmadım İstanbul hayatından filan. Ben dedim yapamam. Benim yeni bir çocuğum oldu. Burada onu eğitim filan burada olması lazım. Eee, Kaç ve senesinde söyledi bu lafı? ya işte 10 seneden fazla oldu. Tamam. 12 miydi, 13 müydü? 2000. 12 miydi filan neydi? Ondan Tamam. sonra eee, ben gelemem demiştim de sonra hikayeler mi yayıldı Kıbrıs'ta Cihan Ünal'la ilgili çapkınlık hikayeleri mi yayıldı kulaktan kulağa? Evet ben öyle duydum. Ben maalesef öyle duydum. Cihan Ünal'la alakalı. Ama o Zampar olduğunu duydum. Bence ama ortaya çıkmaz yani alıp da bir lokale, bir yere, bir bara, otele ama Bilal abi ha, yani görülmüş bu. Adam gerçekten bir de kadınlar buna aşık oluyorlar yani bu adama. olurlar. Bu adamın diyorlar şeytan tüyü var. Enerjisine inanamıyoruz biz diyorlar. Çok aşık olan var ona. Olurlar. Yani hala bak. Yani bunun yaşla da alakası yok. Aşkın da Yok, yaşla alakası yok emin ol. Ya yok. bir insan 80 yaşındaki bir insana bile aşık olabilir. Şimdi bunu bilmeyenler tabii olabilir. Yurt dışından bizi çok arkadaşımız izliyor. Cihan Ünal bu erkeklere güven olmaz diyen ünlü oyuncu Türkan Şoray'ın kocasıydı ve kısa sürdü evlilikleri. Çocuğunun babası çok kısa sürdü. 1,5-2 sene sürdü. Boşandılar ve aldatılma sebebiyle Türkan Şoray'ın boşandığı kulaktan kulağa o zaman konuşuluyordu. Onu söyledi İpek'te. Cihan Ünal aldattı diye.
Peki İpekçiğim, Kıbrıs'ta Cihan Ünal. Evet, evet. Ya Cihan Ünal'la ilgili ben de şunu söyleyeceğim. Genç öğrencileri eğitim verdiği okulda, üniversitenin konservatuvar bölümü oyunculuk, genç kızlar aşık oluyormuş Cihan Ünal'a. Adam o kadar karizmatik ki bariton ses, Bir insan daha gel. öğrencileri aşık oluyormuş. Cihan Ünal kızma abicim ya, kızma bunları söylediğimiz için. Ama zaten artık hesap verilecek bir şey yok ki, yani ne var bunda kızılacak? Gayet güzel yapabilirsin. Bekar da yani yok. Biliyorum o biraz Tamam böyle bekar işte, yani onun hakkı zaten. Evli adamların hakkı değil bu. konuşulmasını Evli istemem. adamların hakkı değil, çünkü evli adam zaten karar verip evlenmiştir. Ben artık bu zamparalıklarımı noktalıyorum, bırakıyorum. Hayatımda tek eşli olacağım diye. Eğer zaten buna istinaden uymazsa bu kurala, o zaman sadakatsizliği ortaya çıkar. Sadakatsizlik olmak ne demektir? Zaten bu evliliğin devam etmesinin bir anlamı olmadığını ve menfaat evliliği olduğunu gösterir. Cihan Ünal magazini sevmez, bu konuları konuşulmasını sevmez de onun için öyle Ama söylüyorum. maalesef beni gördüğü zaman söyleyeceğim ona Kıbrıs'ta. Seni konuşuyorum diyeceğim. Peki, selam söyle benden de. Söylerim. Senin çok sevgili arkadaşın, şimdi Kıbrıs'a beraber gitmek için valiz yaptığın Bülent Ersoy, Müjdat Gezen'in tiyatrosuna gitti. Oradaki bir gösterisini en önden izledi ve benim soyadımı Ersoy yapan sensin. Ben sahneye ilk çıkarken Maksim'de soyadım Erkoç'tu. Sen dedin ki diyor Müjdat Gezen'e, biraz sert senin soyadın, yumuşatmak lazım. Yumuşatmak için Ersoy yaptılar. Halbuki ben zaten yumuşaktım deyince Bülent Ersoy salon kahkahayla çınladı. Bülent Ersoy'da böyle ilginç espriler de var zaman zaman. Senin Ne de espriler var anlatamam sana. Yani inanmazsın. Mesela akşam konuşuruz böyle 10 dakika falan. Hani geçiştirmek istemem onunla, çünkü çok uzun sürdüğü için konuşmalarımız. Şey isterim yani, detaylı görüşeceğimiz için sükunetli, rahat bir ortamda olmak isterim. Çünkü mesela eskaza onunla konuşurken öbür telefonun çalmayacak, kapı çalmayacak, kimse gelmeyecek, kimseye cevap vermeyecek. Yani tamamen odak noktası sen olacaksın. odak noktası sen olacaksın. Evet ama doğru söylemiş. Evet doğru, çünkü Bülent Hanım'ın soyadı Erkoç normalde. Erkoç. Evet, evet. Erkoç ama değiştirdi soyadını, o Ersoy yaptı. Evet ve şimdi bu müzikalin sonunda, finalinde de Müjdat Gezen sahneden şunu açıkladı. Türk sinemasının unutulmaz komedi serilerinden Gırgırıye'yi dedi, tiyatro sahnesine uyarlıyoruz 46 sene sonra ve He, başrol oyuncusu, filmde de başrol oyuncusu olan Perran Kutman dedi. Kabul etti evet. teklifimi dedi. Ve Bülent Ersoy dedi. Hiçbir teklifi kabul etmez. Çok zor kabul eder. Hiçbir teklifi vakti yoktur o dedi. Ama benim bu teklifimi kabul etti. Yedi Kocalı Hürmüz oyununda şunu da açıkladı. Bülent Ersoy da dedi Gırgırıye'de başrolde olacak dedi. Şarkılar söyleyecek dedi müzikalde, her gösteride Bülent Ersoy dedi. Çok zor ikna ettim ama kabul ettirdim dedi. Bülent Ersoy da onayladı. Bülent Ersoy sıkılmaz mı peki sence, şimdi her gösteriye gidip sahne, daha öncesinden provalar var, makyaj hazırlıkları, kostüm hazırlıkları, sıkılmaz mı Bülent Ersoy ya? Ha, ne diyorsun onun en yakını olarak? Vallahi sıkılır Bülent Hanım, yani böyle şeylerden Ben böyle sıkılır. tahmin ettim. Sıkılır. Önce bir Sıkılır. heves başlar ama sonra, ama onsuz da olmaz ki, az solisti müzikalin. Bırakamaz sonra. Bırakmaz değil mi? Ha? Bırak. Bırakmaz. Çok işine son derece saygılıdır. İnanmazsın Bilal abi, bak Antalya'daydı. Dedi Evet. ki Kıbrıs'a gideceğiz. Ayın 7'sinde tören var. Çok büyük bir tören ve gerçekten Cumhurbaşkanı ile ve bakan kendisine verecek. Bu arada Kıbrıs teşekkür Cumhurbaşkanı. ederim Çiftale. Efendim? Kıbrıs Kıbrıs'ta, evet, Cumhurbaşkanı. Sodor Otel'de özel davetli olarak gidiyoruz biz. Tamam dedim. Dedim sen şimdi Antalya'dasın, hani biz dedim gideceğiz oraya ama benim dedi kıyafetim var. Acaba dedi sen dedi anahtarı göndersem evden bakıp bana kıyafeti dedi, bir kıyafet odası var öyle böyle falan değil. Aman aman aman. Modacılarda yok yani, böyle 150 metrekare bir odanın içinde baştan sona kıyafet. Allah Allah. Ondan sonra tabii hepsi özel tasarım, özel etiketli.
ama o bir giydiğini bir daha giymez. Sahnede en fazla unutturur izleyiciye. Bir giydiğini 6-7 ay sonra giyer. Her neyse ben dün değil evvelsi gün bana telefon açıyor. Ben havaalanına gidiyorum. Ne oldu? Şimdi sen yapamazsın. Tam da bulamazsın. Tam da bana Aa, anlatamayabilirsin. Ben de sana tek tek elbiselere bakacak, karar verecek. Bak kendi Antalya'dan döndü eve. Şu an kıyafetlerini hazırlıyor. İstanbul'a döndü. Tabii Yani İstanbul'da şu anda. önce sana Çünkü çarşamba günü gidiyoruz Allah'ın izniyle. Oradayız biz. Kıbrıs'a. Evet. Peki kaç gün kalacaksınız Kıbrıs'ta? Fazla kalmayacağız. 4 gün kalacağız. Yine yayınlarımı oradan yapacağım ben. 7'sinde tören. Biz 4'ünde gideceğiz 3 gün önce. Anladım. Peki demin konuşurken Şubat ayına bir gün kaldı dedin. Ne olacak Şubat'ta, neler olacak neler dedin ya, merak ettirme beni Allah aşkına ya, ne olacak Şubat'ta? Bir de 4 Valla Şubat var senin. Bilal abi bana şimdi günde 4, 20-30 tane danışanım arıyor beni. 4 Bana hep Şubat var soruyorlar. dedin. Ya diyorlar biz Ocak ayından ne gördük ki Şubat'tan ne görelim? Evet, ne göreceğiz? Asıl Şubat kötü. Şubat'ta kötü enerjili, karanlık haberler, ülkemizle alakalı ekonomik sıkıntılar, dolar, döviz kurları, altın fiyatları. Evet. Aynı zamanda yani burada bir finans sektöründe bir oynama var. Ama bizim için olumsuz bir oynama. Ancak ve ancak bana sorarsan ancak balık burcundayken 4 Mart tarihi itibarıyla hayatımızda bir geçiş olabilir. Borçlarımızla alakalı düzenlemeler olabilir. Biraz daha kararlı, istikrarlı, biraz daha müsrif olmayan harcamalar yapabiliriz. Ama sonuç itibariyle hayatımıza dair renkliliği kazanacağımız dönem Mart'ın ortaları itibariyle. Şubat bizim için kötü bir süreç. Gökyüzünde karışıklıklar, zaten bunu 10 gün önce de söyledim. Hatta dedim ki 26'sıyla 4'ü arasına çok dikkat edin. Sıkıntılı tarih ola bizim için. 26-4 yani ne demek? 26 Ocak 4 Şubat tarihi arası bizim için iyi olmayabilir. Ekonomi alanında, ev, aile, huzur alanında, çocuklarımızla ilgili okul, ders, sınav anlamında ailede bir karışıklık söz konusu olabilir. Ama gene toparlamak bunları kendi elimizde. Olumlamalar yapılarak, olumlu enerjiler, dualar, tevekkül, ibadet, Allah yoluyla evelallah halledemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Sorunsuz girelim diyorum Mart ayına ama Şubat'ta 2 sıkıntı olabilir. Ülkemizi ilgilendiren bir sıkıntı olabilir. Yahut da ne bileyim işte bu yeraltı hareketi olabilir. Yani bir deprem olabilir, sel Allah felaketi olabilir, bir uçak kazası. Ya Allah böyle bir korusun. şey var. Benim Allah korusun. görüntülerimde bu var. Allah korusun ya. Ekonomi bundan kötü Amin, olursa, amin bundan kötü inşallah. olursa artık millet yandı. Peki Fatih ile alakalı da hazırlıklıyım ben. Bunun bence Mert hiçbir zaman açıklamasını yapmadı. Mert Ama Silif, bugün yapmasındaki sebep Mert Silif, hazırlığının Mert başlangıcını Silif, yapıyor. Mert Silif, menajeri Mert. Fatih Üreğin değil mi? Evet. Fatih Yüreğin menajeri ama bugüne kadar 3,5 aydır hiçbir açıklama yapılmadı. Ne doktoru yapıldı, ne o yaptı, ne bu yaptı, ne şu yaptı. Halk bilinçlendirilmedi. Ben biraz kırgınım ve kızgınım bu konuda. Doktoru da arasam ne olacak? Live Hospital'ın bütün doktorlarını başhekimine kadar tanıyorum. Çünkü orada ameliyat olduk biz. Hatta Fatih ile birlikte aynı gün olduk. Aynı doktor olduk. Hasan Altun bizi ameliyat etti. Karısı Ayşe Aksoy çok iyi tanır bizi. Fatih de çok iyi tanır. Hatta o zamanlar bir sıkıntı yaşadık. Bu çocuğun Koç burcu olduğu için sağlık enerjisi düşük kardeşim. Hep bunu yaşıyor. Mide ameliyatı oldu, midede kaçak var. Yok efendim bir tane daha bir sıkıntı yaşadı, kalbinle ilgili problem yaşadı, kalbiyle en sonunda kalp krizi geçirdi. Yani Allah'ım inanamıyorum ya, hep mi böyle iyi insanlar olur bu şeylere? Bu antika olayları, hep mi bu iyi insanların başına gelir? Yayını biraz tıklayabilir miyiz rica etsem? Şunu yapın ya, 1K yapın, hiç görmedik, 1K yapın şu yayına. Paylaşın. Ee, bizi yıllardır canlı yayınlarda takip eden, canlı yayınlara yetişemeyince bizi yüklediğimiz videolarda takip eden kardeşim Meral Bildiğin bir acı haberini aldık. Şimdi okudum. Annesini kaybetmiş. Meral Kim? Meral Bildik bizim devamlı izleyicilerimizden. Meral başın Başınız sağ sağ olsun. olsun. Ay Allah Başın gani sağ gani olsun Meral. rahmet eyliyorum. Allah'ım ya Rabbi mekanı da cennet olsun. Mekanı Şifa cennet olsun. versin diyeceğim ama ben biliyordum bu olayı. Daha önce siz bana yazdınız mı Of ya? of Evet, of of of. sanki böyle bir şey biliyor gibiyim. Hep Allah rahmet şifa eylesin. duaları, hep şifa şeyleri söyledim ama Allah rahmet eylesin Meral kardeşim. Meral Bildik Allah rahmet eylesin.
Başın sağ olsun kardeşim. Geride kalanlara sağlık diliyoruz. Evet dostlar. Yani Oyuncu dedim ya bu ay bence ölüm haberlerinin olabileceği bir dönem. Çünkü ölüm enerjisinin ve o pis, o kötü kabus enerjinin gerçekten o enerjisini algıladığım için söylüyorum. Baktım evet, da gezegenlere de çok olumlu şeyler görmedim. 2-3 tane daha böyle ünlü olabilir yahut çok üzülebileceğimiz ve hiç ummadığımız bir insanların vefat ve ölüm haberleri olabilir. Dinliyorum, evet. Demet Akalın, Demet Akalın, Demet Akalın. Geçtiğimiz Evet, benim günlerde burçtaşım o. Boğa burcu Demet. Evet, geçtiğimiz günlerde oyuncu Didem Balçın 800 kişiyi sildim demişti sosyal medyada. Eskiden herkesi seveyim, herkes beni sevsin diye telaşım vardı. Artık öyle değilim. Bir sabah kalktım ve 800 kişiyi sildim. Biraz huzur buldum. 800 kişiyi daha silmek istiyorum, sileceğim demişti. Demet Akalın da bir açıklama yaptı. Didem Balçın bana ilham oldu dedi. Ben de oturdum dedi 20 kişiyi sildim daha da sileceğim diyor. Demet Akalın. Demet Akalın Soner Sarıkabadayı, ünlü besteci, şarkıcı Soner Sarıkabadayı'yı sildi. Robert Hatemo'yu sildi. Senin kankin, arkadaşın Kıbrıs'tan tanırsın sen Robert'i değil mi? Robert'i. Tanırım, evet tanırım ama yani Çok çok samimi şey değil misin? yapmam. Ha, peki. Beğenmem yani. Peki. Müzik grubu Sakiler'in Instagram hesabını sildi. Oyuncu İlhan Şen'i sildi. Şarkıcı Deha Bilimler'i sildi. Müzisyen Asil Gök'ü sildi. Survivor Extra sunucusu televizyoncu Furkan Dede'yi sildi. Futbolcu Kadir Kurt, müzisyen Alper Atakan, böyle birçok ismin hepsi, Cem Uzan'ın ilk eşi Alara Koçibey'i de sildi. Tekir isimli bir müzisyen var, onu da sildi. Alara da benim çok eski arkadaşımdır, bilir misin? 30 sene önceden, 20 sene önceden. Biz onunla Alkent'in orada çok eski, bak unuttum. Ata binerdik. Ne atı ya? Ha, spor Alara ile anlamında. birlikte ata binerdik. Tabii canım, Spor. eskiden ben ata binerdim. Büyükçekmece Alkent'te. Hayır, Büyükçekmece'de değil, Etiler'de. O Ha, taraftaydı. Etiler'de. Yani, pardon, sen Evet, oradan tanırım Alara'yı sen ben. sosyeteydin. Pardon, tamam. Orada Yok, var. hayır be canım. Evet, O evet, evet. zaman değil ama benim gittiğim okulda Bakırköy'de Çavuşoğlu'nda okuyordum ben. O dönemde herkes oraya bir merak vardı. Ben de merak etmiştim. Binicilik kurslarına gidiyordum orada. Anladım canım. İyi yaptın. Biliyorsun geçen gün de Murat Boz'u sildi. Blok 3'e destek oluyor diye. Neden böyle bir şey yapma gereği duydu Bilal abi? Bu Murat Boz, gazeteciler sordular. Demet Akalın'la Blok 3 arasındaki bu şeyde, polemikte, bu tartışmada ne diyorsun, sen ne diyorsun diye. Bu çocuklar dedi başarılı çocuklar dedi. Bu rapçiler için Blok 3'ü katarak konuşuyor, kastederek. Güzel işler yapıyorlar. Sokağa çıktığım zaman bunu görüyorum dedi. İnsanlar dinliyorlar. E, bir konsere gittiğiniz zaman görüyorsunuz nasıl dolduruyorlar konserleri dedi. Yani bunlar dedi o sahte işleri yapmazlar dedi. Yani o Demet Akalın da bot diye iddia etmedi de onu kastetti ya, bu Bot hesap. Hı hı. dinlenmeleri diye. Bu öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bunlar temiz çocuklar diye destek çıktı. Demet Akalın'ın adını vermeden. Murat Boz'la Demet Akalın biliyorsun bir dönem, bir sene O Ses Türkiye'de yan yana jüri üyesiydi koltuklarda. Buna Bak rağmen şimdi Bilal abi, sana bir şey söyleyeceğim. evet. Demet'le kendi karakterimi uzun yıllardan beri analiz ettiğimde çok ortak nokta görebiliyorum. Demet aslında kötü bir kız değil. Kalbi çok iyi bir insan. Fakat ben de öyleyim. Bak aynı diyorum. Bak kendimi de öz eleştiriye de açığım ama Evet. kendi kendimi de eleştirebiliyorum. Evet. Demet'in bir huyu var. Demet kırıldığı, gücendiği zaman anında hayatından atar. Ama onun gönlünü kazanıp onun gönlünü alman lazım. Onun kalbini gerçekten fethedersen ve yaptığın hatanın bilincine varırsan, Demet seni o engellediği yerlerden tekrardan listesine geri alır. Mutlaka kırıldığı, gücendiği bir şey vardır. Çünkü ani çıkış, fevri davranışları vardır. İsyankardır Boğa burcu. Öyle şeylere çok gelemez. Artık belli de bir yaşa geldik zaten. Bu yaştan sonra da bazı şeyleri tolere edebilecek durumda da olmadığımızdan bence Demet en doğrusunu yapıyor. Artık hayatına da sokmasın attıkları bence. Geri almasın diyorsun. Tabii var böyle uzun yıllardır Esra Balamir'le de kavga ettiler. Ama Sonra ne Esra'nın oldu? arkadaşı. Şimdi Ama arkadaşı ay Bilal abi bana anlatma lütfen. yine aldı yanına Esra ama. Balamir'le de birbirlerine girdiler, tartıştılar, yollarını ayırdılar. Ondan sonra ne oldu? Tekrardan bir araya. Alişan'la kanlı bıçaktılar.
Yine aynısı oldu. Klasik Demet Akalın bu. Yani ama Demet'i severim. Çok benzetirim kendimi onu. Evet, Burada Demet'i suçlayamam yani. Bengü de geçen gün Demet Akalın'la Blok 3 arasındaki tartışmada Blok 3'e destek oldu. Böyle bir açıklama Nedir? yaptı. Ya bu Demet'le niye böyle insanlar yani fırsat kolluyorlarmış demek. Demet Akalın'ı çekemiyorlar demek ki. Onu Demet karşılarına Akalın, bakın Boğa burcu kadını hiçbir zaman çekilmez. Boğa burcu kadını bir defa yaşantısıyla, yaşam kalitesiyle, sosyal çevresiyle, sosyoekonomik durumuyla hep ön plandadır. Bütün boğalar böyledir ve onda bir aura vardır. O aura vesilesiyle kendini herkese mıknatıs gibi çeker. Dolayısıyla anormal derecede de fedakar, verici, yardımsever. Ben Demet Akalın'ın da böyle olduğuna inanıyorum. Ve Demet Akalın, dikkat ettiniz mi? Hayatında her şeyi geç buldu. Bakın, parayı geç buldu, çocuğu geç buldu, evliliği geç buldu, kocayı geç buldu. Yani geç buldu ama temiz yaptı. Ben Demet Akalın için kötü bir şey söyleyemem. Her şey dilinde, ben onun kalbini, yüreğini çok iyi hissedebiliyorum. Çünkü aynı karaktere sahibim ben. Biliyorum yani. anladım. Diyor ki Dilek Şenyurt özel abonem ya diyor artık diyor hayatlar diyor eskiyor diyor. Yaşlar ilerliyor diyor. Daha yumuşak, daha esnek olmak gerekmez mi diyor. Ya ömür dediğin ne ki diyor şurada diyor. Kaç yıl daha yaşayacağız Allah aşkına diyor. Bu kadar kasmaya gerek var mı diyor. Dilek Şenyurt ne diyorsun? Şimdi Dilek Şenyurt doğru söylüyor. Diyor ki kötü insan yoktur zaten. Davranış bozukluğu vardır insanlarda. Hiçbir insan doğru kötü olamaz. Ya onu ortamı yapıyordur, sosyal çevresi, ya da bir insanın kötü olabilmesi için hayatta hiç mutluluğu görmemiş, etrafına baktığı zaman bütün mutluluklar içerisinde olan insanları hedef alıp onları kıskanan, bu insanlarda bir böyle harislik oluyor. Bu insanlar kötü olabiliyorlar. Çok analiz ettim bunları. O da mesleki hayatımdan dolayı. Ama ben Demet Akalın'ın, inanın ben çok, yani bunların içerisinde olduğum için söylüyorum, bu camianın kötü kalpli olduğuna inanmıyorum. Ani çıkışları var, fevri davranışları var. Doğrudur, evet, bazen böyle çok böyle çığırtkan oluyor, sinirleniyor. Anlık anlık. Tekrar gerisi, bak, ah, yazıyorum buraya. İpek dedi diyeceksiniz. Bir gün elbet Demet onları tekrar hayatına geri çekecek. Şimdi Kırıldı, kızdı. Demet Akalın geçen Temmuz ayında Bodrum'da insanların hali vakti yerinde olan ailelerin çocuklarını götürmek için can attıkları, çocuklarını götürdükleri bir otel var. Torba'ya gelirken havalimanı yolundan Torba'ya Ne, çok adını söyle bakayım. Çok merak ettim ismini oteli. unuttum, ismini unuttum. 6-7 kilometre kala Torba'ya böyle büyük şeyli dönme dolaplı olan görüyorsun zaten gece gündüz yanından geçerken ana yol üzerinde denizle ana yol arasında otel. Demet Akalın hep oraya gider. Konseri olsun olmasın Bodrum'a yol düştüğü zaman ailece oraya gider. Orada lobide bir kadın yanında 2 tane çocuğu var. Demet Akalın'ı görüyor. Demet Hanım diyor bir fotoğraf çekilebilir miyiz diyor. Demet Hayır Akalın mı dedi? haşlıyor kadını. Haşlıyor. Aa, Bayağı bildiğin haşlıyor. Ondan sonra kadın şok oluyor. Kadın çok üzülüyor. Arkasından benzer bir olay daha yaşanıyor aynı otelde yine Demet Akalın tarafından. Ben de bunu isim vermeden bak dedim. Bu davranış ki Demet benim çok iyi arkadaşımdı ama o kadar kadının durumuna öyle sarsıldım ki yanında evlatları falan. Kadın anlattı bana durumunu çok sarsıldım. Yani çok etkilendim. Benim de böyle bir duygusal tarafım var. Dedim ki Demet'i bak aradım. dedim isim vermeden dedim ki böyle bir hata yapmışsın. Tamam çok ünlüsün, çok zirvesin falan. Biz seni hep hanım hanımcık biliyoruz, iyi insan biliyoruz. Ben Demet Akalın evinde sofrasına oturmuş bir insanım. Yani o kadar bana değer verir, ben de ona değer veririm. Fakat benim çok ağrıma gitti. Bir daha böyle bir şey yaparsan isminle dedim seni yayınlarım. İsminle yayınlarım diye ben bunu paylaştım. Ama ismini yazmaya kıyamadım. Kıyamadım. Çok yani benim öyle bir tarafım var biliyorsun sen. Aslan Burcu da sildiğimi siler. Anladın mı? Yani doğru bulduğum Bir dakika. Aslan Burcu'nun en belirgin özelliği, hayatından attı mı bir daha hayatına girme şansın yoktur. Tak diye siler atar. Öyledir. yani Ama boğa öyle değildir. Boğa ne, ne yapar biliyor musun? Öyle bir sabırlıdır ki. Öyle bir sabırlıdır. Peygamber sabrı vardır boğada. şimdi diyeceksin ki O burada senin ne, çıkarmak istediği zaman kendi bir karar verir ve dakika dur çıkarır. dur. Burada senin ne menfaatin var? Neden böyle bir şey? Hiç menfaatim yok. Burcum gereği, benim Evet. yapım gereği, benim inanışım gereği ben böyle bir insanım. Çok da kaybettim. Çok da kaybettim. Hakikaten
Hayatta kaybettiğim de oldu maddi manevi. Sırf bu yüzden ama umurumda değil. Doğru bildiğimi yaparım. Ondan sonra ve Demet beni takipten çıktı falan çıksın. Ben yine doğru Ne bildiğimi diyor? Bir yaptım. dakika, bir dakika. Bu yeni bir olay mı? Ya Temmuz'da oldu. Temmuz Ağustos'ta oldu. Tamam, aldı mı peki takibe seni? Ya yok bir dakika başka bir şey söyleyeceğim. Aylar sonra bir gün röportaj yapıyor. Bir televizyonda röportaj yapıyor. Ee, Hı. peki, kendisinin aslında iyi bir insan olduğunu falan söylüyor. Bunlara hemfikirim. İyi bir insan, iyi bir anne, iyi bir arkadaş. Fakat işte bu tarafı çok e, dedi ki fakat dedi karnım aç olduğu zaman dedi kimseyi tanımam dedi. Karnım aç olduğu zaman dedi o anda parlarım dedi. Patlarım dedi. Karnım açsa dedi. Yanıma kim gelirse gelsin ona dedi şarlarım dedi. Yani o benim söylediğim olayı cevabını o zaman verdi. Anlatabiliyor Tamam, muyum? anladım olayı. Böyle bir şey Şimdi anladım. yaşanmıştı. Açıklamasını öyle yaptı yani. Böyle bir şey yaşandı filan gibi bir şeyler de söyledi. Nitekim geçtiğimiz zamanda böyle bir şey de oldu filan gibi bir şey de söyledi. Onu izahını öyle verdi. Fakat kardeşim yani karnın aç ama yani orada diyebilirsin ki şimdi aynı şeyi sana da söylüyorum. Sen de hani yorumluyorsun Tamam, ya şöyle aynı böyle. diyorum. Ben onun Fevri ikiziyim davranış diyorum. yapar İşte diyorsun bak, ya. aynısını ben yapıyorum. İkiziyim Tamam, onun. tamam ama orada da şöyle diyemez misin? Ya bak karnım çok aç. Ben karnım aç olduğu zaman kimseyle bir şey yapamam. Git öğleden sonra saat 2'de gel, 3'te gel. Ne bileyim ben yani. Diyemez miydi kadına çocuklarının yanında? Vallahi diyebilirdi. Ben de derdim açıkçası. Ben derdim yani. Evet, ben de agresif olurum. Belki hayır. Belki o an kırıcı davranmış olabilirim. Farkına varmadan olabilir bu. Çünkü bu bir hormonal bir durumdur bu açlık durumu. Ya da şekerle alakalıdır. Çünkü insülinin yükselmiştir. Şekerin Tabii. düşmüştür. Şekerli tabii. Kan şekeriyle alakalıdır. Yani bu bir sağlıksal bir problem. Tabii ki buna bir tepki gösterebilirim. Ama ben ne yaparım biliyor musun? Anında karnımı doyurduktan sonra o kişiyi bana bulur musunuz? Ne olur onunla resim çektirmek istiyorum. Der ve hatamı telafi ederim. Evet. Yani bunu yapması lazımdı Demet Akın. Umursamamış herhalde. Umursamaması da yani biraz tabii insanı üzüyor, şey Bir yapıyor. de Bilal abicim, insanlar geldiği yeri unutmayacaklar. Benim bir arkadaşım vardı. Demet'le çok samimi, isim vermeyeceğim bir can dostuydu. 7/24 birliktelerdi. Nasıl samimidiler biliyor musun? Aynı tastan aynı yemekleri yiyorlar, aynı yerlerde kalıyorlar, geziyorlar, beraber takılıyorlar. 23-24 sene önceden bahsediyor. Demet bir anda bir şekil değiştirdi, formatı değişti. O kişiyi hayatından attı. Bir şey O olmuştur kişiye ya. sorduğumda görüyor musun dediğimde beni bir gün olsun aramadı ki. Beni hayatımdan attı, artık bana ihtiyacı yok ki dedi. Ama bir şey olmuştur ya, bir şey olmuştur. Bak o kadar da kötüleyemem. Yani Demet Akalın'ın çok iyi taraflarını biliyorum. Şahit oldum, tanık oldum. Yani orada bir şey olmuştur ya. Neymiş iyi tarafları çok merak ediyorum. Mesela Demet'i kendime çok benzetiyorum. Bak Çok ne dedim yardımsever, baştan? çok Demet'i ben yardımsever. tanımıyorum, etmiyorum. Bir kere de yüz yüze gelmedim Demet'le. Ama ben Demet'i içimde hissediyorum. Ani çıkış, fevri davranış, aç olduğu zaman, uykusuz olduğu zaman yanına sakın yaklaşma. Hatta çok fazla uyuduğu zaman sabahleyin erken kalkmak yerine geç uyandığı zaman gene sakın yanına gelme. Üçlü arkadaşlıklar ve üçlü diyaloglara sakın girme Demet. Çünkü bunları girdiği zaman problem yaşarsın. Sürekli darılma, kırılma, hayatın barışmayla geçti. Darılıp kırılıp barışmak. Yani Demet Akalın evet darılıp kırılıp barıştığı çok oluyor. Bir de çok sosyal bir insan olduğu için, çok göz önünde olduğu için, çok Ama sana bir şey sosyal söyleyeyim mi? medyada Demek ki zirve yaşayacak. Bu bir çok gerçek. Bunu yani sosyal ben medyada hissettiğim için söylüyorum. Bak, sosyal Boğa burcu medyada özel bir. sosyal medyada çok olduğu için, çok ortada olduğu için, her şeye katıldığı için de biraz bunları yaşıyor bu polemiklerin içinde. Fakat şimdi Demet Akalın'a gel de hak verme. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunu hepimiz duyduk gerçi. O kadar enteresan bir şey ki Demet Akalın'a söylenen. Blok 3'ün yapımcısı olduğunu zannettiğim çok yakın bir kankası. Demet Akalın yazın patladığı zaman o rapçi beraber düet yaptıkları rapçinin şarkısıyla neydi o yanımda dur. Yanımda dur muydu? O Sefo. Sefo'yla Sefo. yaptığı zaman şarkıyı zirvede ya 2 ay 3 ay zirvede o günlerde Blok 3'ün kankası olan bir erkek yapımcı
Demet'in kocasını arıyor. Okan çok iyi bir insandır. Okan Fazla bir beyefendiymiş biliyorum. çok fazla bir beyefendi. Benim arkadaşım hakikaten çok beyefendi. Şimdi Okan'ı Çok arıyor. Diyor yakinen ki tanıdıklarım var kendisini. evet. Çok methediyorlar Okan'ı. Çok gerçekten farklı biri. Evet, diyor ki Okan Kurt'a o arayan Blok 3'ün arkadaşı ablayı diyor yarın indireceğiz diyor. Abla zirvede abla şeyle Sefo ile beraber yarın indireceğiz diyor. Yani Blok 3'ün yeni şarkısı çıkıyor yarın, anlatabiliyor muyum? Yarın indireceğiz diyor ablayı diyor. Demet de bunu söylüyor, Demet anlatıyor bunu ve diyor yarın oldu diyor biz indik diyor zirveden diyor Demet diyor. Şimdi Demet bunu yaşamış bir insan ve bu yalanlanmadı. Blok 3 tarafından da bu söylem yalanlanmadı. Yarın indireceğiz ablayı. İnanmıyorum. Tabii şimdi bu sana attığım linkteki haberi de okursan orada da bu detay var. Daha evvelden de çıktı bu detay hep basında. Şimdi böyle bir şeyi yaşadığı için Demet Akalın diyor ki burada diyor sahte tıklanmalarla bu olur diyor. Başka türlü nasıl olur diyor. Bir adam bunu nasıl bir günde gerçekleştirebilir diyor, öngörebilir diyor. Ya 100 milyonlar tıklanması lazım ki bir günde liste alt üst olsun. Anlatabiliyor muyum? Almış yolunu gitmiş o şarkı zirvede. Yani burada bir şey Demet yok. ama bak bir şey söyleyeceğim. Bu yaz bombaya gelecek. Çok büyük şanslı açılacak. Çünkü ona baktım Boğa burcu zaten. Şans, bereket, para, Allah'ım hep ondan yana olacak. Önü çok açık. Ama Evet senin mi? bloğunu da açmadı galiba. Açtın bloğunu. Blok yapmadı. Takipten çıktı. Aa, Takipten o da aynı şey. Aynı şey demek. yok, engellemek başka, engellemek o. Blok koyması engellemek. Tamam gene seni takip etmiyor demek. Yani sana gene değer vermiyor. Değersizlik Ya hissiyatı bu aman da. Allah aşkına ya umurumda mı benim ya? Aranı Umurumda daha mı? çok kötü yapıyorum senin şu anda. Tamamen aslansın ya kincidir. Yok. Ben doğru bildiğimi yaptığıma inanıyorum. Ama kincidir aslanlar. Çok Ama kincidir. ben Demet'le ilgili de bak doğru bildiğim şu anda da onun lehinde olan her şeyde haber değeri varsa yayınlıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben yani kinciyim diye öyle bir kincilik değil benimki. Ben mesleki anlamda doğruyu yapmaya çalışıyorum işimle ilgili. Anladın mı? Yok Demet'i haberini görmeyeyim falan öyle bir şey yok. Kadın zaten almış başını gitmiş. Neyse Türkiye'nin en bugünkü çok konumuz sevilen nasıl Demet oldu. Demet'i konuştuk bugün. Nedense hep en Demet'i çok konuştuk. en çok sevilen pop şarkıcısı kadın var mı? Peki şimdi konuşacağımız çok konu var ama herkes Afra ve Mert'i merak ediyor. Ben senden bir Şimdi ben isteyeyim. konuşayım mı onlarla ilgili? Yorum yapayım mı? Ben çünkü Ama ben artık gerçekten bir şey okuyacağım ondan sonra yorumunu isteyeceğim. Onlarla şöyle ilgili çarpıcı bir şey okuyacağım. Ondan sonra yorumunu rica edeceğim senden. Bir saniye beklemeni istiyorum. Mert ve Afra ile ilgili bir şey okumam gerekiyor. Bir dakikanı rica ediyorum. Mert ve Afra'yı herkes çok seviyor. Hepimiz çok seviyoruz. Mert Ramazan Demir geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladı. 28 2 gün evvel. Bir saniyenizi rica ediyorum. Bir saniye. Şimdi Onur Akay'ın en son yazısı. Magazin dünyasına bazen tarihler sıradan değildir. Bazı günler vardır takvimde bir yaprak gibi durur ama iki insan için yeni bir sayfa anlamına gelir. İşte Mert Ramazan Demir'in 28. yaş günü de tam olarak böyle bir geceye denk geldi. 27 Ocak Salı akşamı sektör kulislerine yansıyan bilgilere göre Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun birlikte vakit geçirdiği konuşuluyordu. İddiaya göre ikili Abi dizisinin yeni bölümünü birlikte izleyecekti. Bunu zaten konuştuk biz. Ben de konuyu çifte yakın kaynaklardan araştırdım ve doğru olduğunu öğrenerek siz sevenleri için kaleme aldım. Asıl dikkat çeken detay ise gecenin ilerleyen saatlerinde yaşandı. 27 Ocak, evet. 28 Ocak'a bağlayan gece. Yani Mert'in doğum günü 28 Ocak. Saatler 00:00 geçtikten sonra Mert yeni yaşına girerken doğum gününü ilk önce Afra kutladı. Magazinde barışmalar genelde sessiz olur. İnkarla başlar, görüntüyle doğrulanır. Fakat burada sembolik bir zamanlama var. Doğum günü, yeni yaş, yeni başlangıç. Bir küslüğün sonunda bundan daha anlamlı bir an seçilemezdi.
Mert Ramazan Demir 28 Ocak'ta 28 yaşına bastı ve Instagram'dan şu mesajı paylaştı. Güzel dilekleriniz, mesajlarınız ve yaptığınız tüm tatlılıklar için çok teşekkür ederim. Takipçilerinden binlerce kutlama geldi. En tatlı sürprizin hayranlardan değil, kalbinden geldiğini öğrendim. Yakın çevresine en tatlı sürpriz kalbimden geldi demişti. Evet, Afra Saraçoğlu kalbi olarak ifade etmiş. Bence uzun süredir aralarının mesafeli olduğunu bildiğim çiftin yeniden bir araya gelmesi Demir için belki de en özel doğum günü hediyesi oldu. Şunu unutmamak gerekir, kamera önündeki hayat, senaryo, kamera arkasındaki hayat, duygu, izleyici ekranda karakterleri konuşur. Ama gerçek hikayeler genelde gece yarısından sonra yazılır. Ve bazen en büyük jest pahalı hediyeler değil, ben buradayım demektir. Magazin dünyasında bazı haberler flash verir. Bazıları ise fısıltıyla yayılır. Bu hikaye ikinci grupta. Ama etkisi birincisinden büyük. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun İpekçim? Hep olumlu söylüyorum biliyorsun. Hiçbir zaman olumsuz bir şey söylemedim. Sen barışacaklarını söylemiştin. Ben geçen hafta değil evvelki hafta dedim ki yayında Onur Akay ayrıldı dediler. Çok üzüldük diye yazmışlar özelden bana. Ben de yayında dedim ki hiç ciddiye bile almadım. Ciddiye bile almadım. Dedim ki tamam küstüler, ayrıldılar. Siz dedim hiç hayatınızda aşk yaşarken hiç mi ayrılık yapmadınız? Ya da flörtünüzle hiç mi ayrılmadınız? Evlenirken dahi kaç defa ayrılıp evlendiniz? Bana işte yok bitti dediler. Ta artık dönmez olmaz vesaire filan. Ben de kalktım dedim ki hayır. Çok kısa bir süreç içerisinde barışacaklar. Haberlerini alacaksınız. Size güzel haberleri buradan şu an vermek istemiyorum. Bir daha da bu konuyla ilgili de yorum da yapmayacağım dedim. Zaten haberini bir yerden alırsınız dedim ve öyle de olmuş zaten. Öyle dedin, evet. Öyle dedin ama niye yorum yapmayacağım diyorsun ya? Herkes seni merak ediyor yorumunu ya. Herkes seni merak ediyor Ama ya. tamam yani bak Bilal abi bunlar zaten kötü bir enerjiyle bütün insanların mutlulukları yıkılır. Yani bunların mutluluklarının yıkılmasının sebep de buydu. Bu Kenan İmirzalıoğlu'yla bu Abi dizisinde Afra'nın oynaması falan bu eleştiriler yok efendim bu reytingi çok aldılar onlara da inanmadım ben. Benim ne dediysem bugüne kadar hepsi doğru çıktı. Onlara da inanmadım ben. O dizide tutulmayacak dedim. Ben gene bunları yine aynı formatta, aynı yerlerde bir arada görmek istiyorum. Ama tabii ki beni iş hayatı da bence şimdi okuduğum kitaplarda da görüyorum. Hem işte birlikte iki partner hem de evde birlikte olmazmış. Aa. Tabii. Mesela siz şimdi Şebnem Hanım'la evlisiniz. Evin içinde olabilir. Ama aynı işi ikiniz yaptığınız zaman pisliğe bulandırırsınız. O evlilikten bir hayır gelmezmiş. Şebnem el sallıyor, gülerek el sallıyor sana. İpek de Ya. sallıyor. Selamlar, sevgiler. Ümrancığım DM attım Instagram'dan oku. Evet. Yani ben o Mert'in o bakışlarını ve bak şimdi karakter farklılıkları var. Kadınlar her zaman bayan varlıklar her zaman daha çizgileri diktir. Çizgileri tam çizgidir. Erkekler öyle değildir. Erkeklerin çevresine bak. Bak buradan bir duyurdum dedim Mert dikkat et arkadaşlarına. Aman Mert dedim arkadaşlarına dikkat et. Onlarla görüşme. Kötü enerji alıyorsun. Hayatın değişiyor. Uyma bunlara. Yapma bak Mert bilmem ne. Mert bütün hayatındaki insanları attı. Tak ne oldu? Hemen barıştılar. Gördün? O arkadaşlarının hiçbiriyle o arkadaşların hiçbiriyle artık bir fısıltı, bir haber, bir görüntü yok Mert'in. Hayır. Yok. Senin sözünü dinledi. Senin sözün dinledi. Onlardan uzaklaştı. Uzaklaşmasa bile görüntü Ben ona da verdi. dedim ki görüşme onlarla. Çünkü onların çoğu bekar insanlar. Sosyal hayatı aktif olan insanlar. Dolayısıyla senin gibi sosyoekonomik durumu da yüksek seviyelerde değil. Hem kendini kullandırtma. Ben herkese söylüyorum buradan. Arkadaşınızı bile seçerken ekonomisi size denk olsun. Eğitimi denk olsun. Ailesi denk olsun. Bunu eş seçerken de yapın. Hepsi denk olsun ki ileride zorluk yaşamayın. Tatile gittiğimde bile ben bakıyorum arkadaşlarıma eğer benden alt seviyedeyse ekonomik durumu mutlaka bir sıkıntı yaşıyorum ben. Yani nazara inanın, göze inanın, kötü enerjiye inanın. Hayatınızda bu tarz insanları tutmayın, barındırmayın. Hani bir metafizik uzmanı olarak söylüyorum size bunu. Davul dengi dengine diyorsun.
Tabii canım yani. Ama ben Mert'e buradan bir duyurdum. Artık birileri var onu izleyen. Ben biliyorum. Zaten daha önce de söylemiştim. Hemen duyurdular. Mert bütün çevresinden ayrılmış. Bir öğrendim ki o eski insanlarla falan asla görüşmüyor, arkadaşlarıyla. Değişik bir yol çizmiş kendine. Fazla sosyal hayatı canlı değil. Pek fazla insan içine çıkmıyor. Hatta bir haber aldım onunla alakalı. Çok kısa bir süre içerisinde uzun bir süre Londra'da kalacağını duydum. Uzun bir süre Londra'da kalacak, bu şeyle ilgili, mesleki çalışmalarla ilgili. Çok doğru duymuşsun. Ha, Fırsat doğru doğru, buldukça zaten Londra'da oraya kalacak gidiyor. ve belki de gitti mi gidiyor mu bilmiyorum. Gidecek ve orada kalacak uzun süre, öyle biliyorum. Yok şimdi uzun süredir zaten Yani Mert oradaydı. eğer gerçekten Ortadan o çevreyi bırakırsa bu kızla da evlenebilir. Bu kızın çizgisi, neden bu kızı hiçbir erkekle görmüyoruz? Bak şimdi Hande Erçel'e bak. evet. Hande Erçel ne oldu? Ayrıldı Hakan Sabancı'dan. Pat başka birisiyle. Ondan önce de başka birisiyle. Bak ne yapıyor? Ciddi bir ilişkiyi bulana kadar deneme. Bu kız bir şey denemediğine göre anlamanız lazım buradan beraberler diye. Kız da zaten barışacaklarını biliyorlardı. Biliyordu Afra. Mert Afrasız, Afra Mertsiz yapamaz. Nokta. Bitti. Çok doğru söylüyorsun. Ben de tarçınsız yapamam. Ayağım öyle tık 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 Tövbe vuruyor. yarabbim. Beni çağırıyor. Dışarı gezdirmeye çıkarmam lazım. Saati geldi. Tamam da konumuz bu, başka konumuz. Bir saati geçtik. Senden Tamam. bir müsaade istiyorum. Canlı yayınıma renk Estağfurullah, katıyorsun. ne demek? Bilal abicim çok öpüyorum. Her katıldığında renk katıyorsun. Çok güzel yorumların, Ay çok güzel teşekkür ederim açıklamaların. efendim. Çok Çok mersi. Çok teşekkürler. renkli bir kişiliğimdir. Bu burcuyum. Canımsın, Yani bu konuda canımsın. mütevazi olamayacağım. Demet Akalın'ı da o yüzden çok iyi anlıyorum. Buradan ben bütün katılanlara, başta Caner ve Ümran'a çok sevgilerimi ve teşekkürlerimi gönderiyorum. Güzel bir gün bugün, keyifli bir gün. Cuma günü bir defa hayırlı bir gün. Hepinize güzel hafta sonları diliyorum. Bereketiniz, sağlığınız, neşeniz, huzurunuz, mutluluğunuz daim olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bana ulaşmak zor değil. Zaten deminden beri Ümran yazıyor burada adresimi. Instagram adresim ipek_astro. Evet, buradan çok sevdiğim, değerli de bir arkadaşım var. Hadi ona da buradan selam göndereyim yayını kapatırken. Ahmet Avcı. Sevgili Esmer Ayınoğlu. Çok öpüyorum seni canım arkadaşım. Çok eski dostum. Süreyya Hanım çok teşekkür ederim. Süreyya Hanım saygılar. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Senin için, benim için, yayın için çok güzel duygularını yazdı Süreyya Hanım. Ve diğer dostlar, dünyanın her yerinden bizi izleyen, güzel Türkiye'mizin çeşitli illerinden bizi izleyen dostlar, katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. İpekciğim. Bilal abi, özür dilerim, bir şey söyleyeceğim. Tarçın artık eve yapmak zorunda kalacak çişini. Estağfurullah. Çünkü bana şimdi DM'den yazıyorlar Instagram'dan. Şimdi az önce telefonu aldım, elime bakıyorum. İpek Hanım, neden bugün pembe? Şimdi bazı zamanlar pembe giymem ama bugün neden pembe? Az önce söylediğim gibi Şubat ayına hazırlık yapıyorum. Toz pembe enerjiler güzel, hayal ettiğim her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Hayal rengidir. Yani hayal ettiğim her şeyin gerçekleşme enerjisi pembede mevcuttur. Siz de bu hafta bunu giyin mutlaka. Çok teşekkürler. Peki Caner ve Ümran, çok teşekkür ederiz moderatörlerimiz. Dilek Şenyurt, sana da iyi hafta sonları. Evet, özel abonelerime de iyi hafta sonları. Sevgiler değerli izleyiciler. Bizi izlediğiniz için sağ olun. İyi tatiller. Sağ olun. İyi tatiller.